Şuraya bakar mısınız? Tel tel, emin olun daha önce kesinlikle böyle bir açma görmemişsinizdir. Açmamızın hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için hamur yoğurma kabıma 1 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık süt ve 1 çay bardağı şeker, 2 pakette instant maya ekledikten sonra spatula yardımıyla biraz karıştırıp kapağını kapatıp mayamın aktif haline gelmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mayam aktif hale geldi. Bu aşamadan sonra diğer malzemelerini ekliyorum. Burada 1 su bardağı yarısı eritilmiş tereyağı, yarısı sıvı yağ olacak şekilde ekledim. 2 adet yumurta sarısı üzeri için ayrılıyor. 1 yemek kaşığı dolusu tuz ekledikten sonra homojen bir şekilde karıştırıyoruz. Evet, şimdi unumuzu kontrollü bir şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Malzeme listesini ve unun miktarını açıklama kısmına yazacağım. Oradan bulabilirsiniz. Bir de lütfen unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Unun kalitesine göre kıvamı değişkenlik gösterebiliyor çünkü. Hamurumuzun kıvamı kulak memesinden biraz daha yumuşak, ele yapışkan bir kıvam olması gerekiyor. İlk etapta hamurun elimize yapışmaması için spatula yardımıyla yoğuruyoruz. Gördüğünüz gibi hamurum ağırlaştı. Artık bundan sonra spatulayı bırakıp elimle yoğurmaya devam edeceğim. Emin olun arkadaşlar, bu açma yapımını daha önce hiçbir yerde görmediniz. Ben de ilk defa yapıyorum. O yüzden kesinlikle videoyu atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten önemli detaylar var. Evet, hamurumu bu aşamadan sonra masanın üzerinde yoğurmaya devam ediyorum. Özellikle açmalarınızın böyle 2 katı kadar kabarması ve içine fosur fosur yumuşacık olması için bu noktayı mutlaka atlamayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Bu aşamadan sonra tekrar hamur yoğurma kabıma alıyorum ve kapağını kapatıp bir 15 dakika bekletiyorum. Bu süreçte hamurumuz kesinlikle mayalanmıyor. Sadece daha özde olması için bekliyor. Siz de görüyorsunuz. Bakın, kapağını açtıktan sonra hamurum gayet güzel, daha pürüzsüz oldu. Evet, şimdi hamurumu 2 parçaya ayırıyorum. Ve her parçayı büyük beze haline getiriyorum gördüğünüz gibi. Bir bezemi alıyorum ve unlamış olduğum masanın üzerine koyup bu şekilde el yordamıyla açıyorum öncelikle. Daha sonra unlayıp bu sefer oklava yardımıyla açıyorum. Hamurumuzu açarken bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer aşağıya linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu açmayı yapabilmek için özellikle yufka açmayı da bilmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi oklavayla böyle kenarlarına bastıra bastıra ve ortasını da çekiştire çekiştire gayet güzel açılıyor. Zaten hamur durdukça daha güzel esniyor ve hamuru asıldığınız anda bile çok rahat açılıyor. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu açtım. Şimdi oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağımı her tarafına sürüyorum. Evet, tereyağını her tarafına sürdükten sonra şimdi katlama işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Gördüğünüz gibi bir başını katladım ve üzerine tekrar tereyağı sürüyorum. Şimdi diğer başını da aynı şekilde katlıyorum. Aynı şekilde tereyağını sürüp birbirinin üzerine katlayacağım tekrar. Evet, katlama işlemini adım adım gösterdim gördüğünüz gibi. Bu aşamadan sonra unlamış olduğum tepsiye koyuyorum ilk katladığım. Diğer bezeyi de açıp aynı işlemi yapana kadar üzerini kapatıp bekletiyorum. Evet arkadaşlar, ikinci bezeme de aynı işlemi yaptım ve kenara aldım. Şimdi bir önceki katladığım bezemi alıyorum ve gördüğünüz gibi el yordamıyla ve oklava yardımıyla açmaya devam ediyorum. Bu işlemi yaparken masamızın üstünü mutlaka unlayalım ki hem hamurun kayması hem de açılması daha rahat olsun.
Evet, gördüğünüz gibi hamurumu açtım. Bu aşamada tekrar üzerine tereyağı sürüyorum ve karşılıklı olarak iki taraftan sarıyorum. Burası çok önemli. Gördüğünüz gibi sararken hamurumu çeke çeke sarıyorum. Bu sayede açmamızın katları daha ince olacak. Evet, şimdi rulomun ortasını bu şekilde kesiyorum. Böylelikle 2 tane rulomuz olmuş oldu. Bir tanesini kenara alıyorum ve diğeriyle gördüğünüz gibi açmalarımızı yapmaya geçiyoruz. Burada keserken boyutunu benim gibi yapmayın arkadaşlar. Benim gibi yaparsanız eğer devasa açmalarınız olacaktır. O yüzden daha bereketli ve biraz daha minyon açmalarınız olmasını istiyorsanız 5 parmak kalınlığında kesmeniz yeterli olacaktır. Evet, kesmiş olduğumuz parçaları tekrardan 2 dakika bekledikten sonra yuvarlayarak uzatıyorum. Böyle ters taraflı olarak çapraz sarıyorum gördüğünüz gibi. Daha sonra uç tarafını biraz fazla açıp ikinci tarafı da üzerine kapatıyorum. Ve fırın kağıdı sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Evet, 2 tepsimi de yaptım. Bu aşamadan sonra tepsi mayası için yaklaşık 20-30 dakika kenarda bekletiyoruz. Evet, açmalarım tepsi mayasını aldı. Gördüğünüz gibi bir öncekinden daha da güzel kabardı. Şimdi ayırmış olduğum yumurta sarısını üzerine sürüyorum ve çörek otuyla süslüyorum. Daha sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, açmalarımı fırından çıkardım ve soğudu. Bu ortadakini çocuklar yedi bile. Bakar mısınız? Gerçekten kocaman büyük devasa açmalarım oldu. Şuraya bakın. Resmen elim kayboldu. Ama yumuşaklığını özellikle göstermek istiyorum. Şuraya bakar mısınız? Of of. İnanılmaz bir şey oldu. Of of. İplik iplik bir açma oldu. Gerçekten böyle inanılmaz bir şey oldu. İplik iplik, yani kesinlikle emin olabilirsiniz. Şuraya bakın, incecik katlar. Of of of. Ve çok da güzel pişti. Asla hamur değil, emin olabilirsiniz. Hemen şimdi sizin için tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yumuşacık, pamuk pamuk. İnanılmaz bir şey oldu. Çok lezzetli. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Altı, üstü, içi çok güzel pişti. Benim açmalarım zaten hep böyle olur bu tarif sayesinde. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. Siz de bu tarifle yumuşacık açmalar yapabilirsiniz diyorum. Ve bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.